Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Baklava mı kadayıf mı diye sorsam siz ne dersiniz bilmem ama ben badayıf diyeceğim. Altı basma kadayıf, üstü nefis kat kat baklava arası ceviz. Bu lezzetli, bu şahane tarifi bugün baklavacıların sırrı olan sade yağ ile birlikte yapacağız. Tarihi Yağcıoğlu sade yağları Urfa'nın geleneksel sütünden, geleneksel o doğal kaynaklı sütünden elde edilen yağlardan oluşan %99 süt yağı içeren sade yağdır. İçinde herhangi bir süt olmadığı için yani pastörize edilmiş bir tereyağı değil, çiğ yağ yani yağın özü olduğu için hiçbir şekilde içinde süt yanığı olmayacak. Bunu da videoda bol bol anlatacağım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi baklava hamurunu yapmakla işe başlıyorum. İçinde süt, yoğurt yok. Bu Antep usulü bir baklava olacak. İçine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 1 yemek kaşığı kadar da sirke ilave ettim. Üzüm ya da elma sirkesi kullanabilirsiniz. 30'a 40 800 gramlık bir baklava tepsisinin ya da isterseniz evlerde bulunan ankastre fırın tepsisi ölçüsünde bir ölçü vermek istedim size bugün. Baklava hamurumu yoğurdum. Kullandığım un Hekimoğlu ve bizim unu karışık olarak kullandım. Bununla alakalı bir video çekmeyi düşünüyorum esasen. Şimdi hamurumu dinlenmek üzere onu kaldırıyorum ve yaklaşık 1 saat kadar bekletiyorum. 1 saatin sonunda hamurunuz bir tık daha yumuşamış olacak ve böyle yoğurdukça pürüzsüz hale gelecek. 6 eşit bezeye böldüm. Sizler dilerseniz daha küçük bezeleri de bölebilirsiniz. Yaklaşık 80-85 gramlık gibi bezeler yaptım. Ve beze halinde de dinlendirmeniz önemli çünkü her elinize aldığınızda bezeler sıkışacaktır. Sade yağımı aldım şöyle tepsiye. Bu sade yağını sadece bu şekilde değil, künefecilerde de göreceksiniz hep sade yağ kullanırlar. Sadece baklavalarda, böreklerde değil, bütün yemeklerde de özenle kullanabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetlidir. Biraz pekmezle birlikte bütün yağı kullanacağım tepsinin dibine yayıyorum. Bu şekilde çok güzel bir renk alacak. Üzerine de kadayıfları uzun uzun olabilecek şekilde ve her tarafına eşit gelecek şekilde diziyorum. Bu esnada kadayıfı yağlamanıza gerek yok. Daha önce bu tarifi bir kere daha denedim. Onda da böyle kadayıfı yağlamıştım. İşte biraz daha karışık koymuştum. Ondan çok iyi verim alamadığım için ikinci kez tekrar denedim ve bu sonuçtan çok ama çok memnun kaldım. Elinizden geldiği kadar düzgün bir şekilde her tarafına eşit gelecek şekilde yaş kadayıfı seriyoruz. Daha sonra da üzerine biraz yağ gezdireceğim. Su spreyiyle su sıkacağım ve bastıracağım. Yaş kadayıf bildiğiniz üzere çok çabuk kuruyor. O yüzden baktınız biraz böyle çıtır çıtır kurumuş. Hemen su püskürtücüsüyle biraz böyle üstten su püskürtün ve bir örtünün altına dinlendirin. Hemen o eski o yaş halini alacaktır. Bu da size benden bir püf noktası olsun. Üzerine biraz sade yağ gezdirdim ve su serptim. Şimdi kadayıfın yukarıya yapışmaması için bu şekilde bir yağlı kağıtla birlikte bir de bu böyle pastacı ütüsüyle birlikte düzelttim. Sizler elinizle de yapabilirsiniz bu işlemi. Çok kolay bir şekilde elinizle de oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki Tuğbacığım onun altına yağ koyduğun üstüne yağ koyduğun baklavaya yağ koyacaksın. Bu çok yağlı olmayacak mı? Size bir de çok güzel bir kesit izleteceğim. Normalde biliyorsunuz baklavacılar bu baklavayı şakır şakır yağda pişirir ve yağını süzerler. Diğer tepsiye süzerler. Peki o yağ nasıl bir yağ, nasıl bir yağ çıkıyor? Hemen onu da göstereceğim. İster ceviz, ister fındık, ister antep fıstığı kullanın. Bu şekilde bir kuru yemişle birlikte bir kat örtüyoruz. Geçiyoruz baklavalık yufkalarımızı açmaya. Bugün işimiz kolay. 6 tane beze açacağız. Ben bunları biliyorsunuz üst üste açıyorum. Size de bu tekniği defaatle gösterdim. Yine göstereceğim. Bol nişasta ile birlikte pasta büyüklüğünde açtığınız 3 tane olur, 6 tane olur. Artık o sizin ustalığınıza kalmış. Yufkaları, bezelerimi yufka haline getiriyorum böyle. Pasta tabağı büyüklüğünde açtım. Aralarına gördüğünüz üzere şöyle 2 yemek kaşığı gibi mısır nişastası ilave ettim ve tekrar üzerine yufkamı koydum. Önce kenarları merdane yardımıyla ortadan kenarlara doğru. Kenarları eziyoruz çünkü yufkaya açılma esnasında bütün o kalınlığı kenarlara gidecek. Bu şekilde dengeli bir açım sağlayacağız. Hiç baklava yufkası açmayı bilmeyenler için tek tek 3-3 hangi yufka hangi baklava nasıl açılır
teker teker gösterdiğim bir videom var. Onu da buraya linkini ekleyeyim. Dilerseniz bakabilirsiniz. Bu oklavayı yeni aldım. Baklavacıların kullandığı bu metal oklavalardan. Oldukça kalın ve biraz da ağır bir oklava. Genelde baklava açmayı çok sevdiğim için böyle malzemelere özen göstermeye çalışıyorum. Gerçekten de memnun kaldım. Çünkü arasından yufkalar tutup kaydırabiliyorum. Bir de ağırlığı var. Yufkayı gayet güzel eziyor. Kenarı, ortası aynı kalınlıkta oluyor. Dikkat ettiyseniz hiç başka nişasta vermedim. İlk başta koyduğum nişasta ile birlikte tüm yufkaları açıyorum. Bu hamurun kıvamı ve unun markasıyla da alakalı bir durum. Bizim un ve Hekimoğlu karıştırdığımı söylemiştim. Başka markalarla da birçok baklava denedim. Bunların için bir video yapmayı istiyorum. Hangi unlarla nasıl baklava açılır, ne kadar çıtır olur, ne kadar kolay açılır. Aklımda bazı un markaları var. Sizlerin de merak ettiği unlar varsa bu undan baklava açılır mı diye merak ediyorsanız lütfen bu videonun altına yorum olarak bırakın. Bayrama yakın sizin için bununla alakalı bir video çekeceğim inşallah. Ve hepimize aydınlık olacak diye düşünüyorum. Aydınlatıcı olacak diye düşünüyorum. Bütün yufkaları açmayı tamamladım. Şimdi şöyle bir inceliğini göstereyim. Gerçekten tül gibi yırtılmamak için şöyle yavaş yavaş hareketlerle göstermeye çalışıyorum. Artistik hareketlerle. Şimdi tepsimi aldım. Boyutuna göre 2 tane kapak kesiyorum. Oldukça çünkü yufkalarım büyük oldular. Ve kenardaki yufkaları her tarafına eşit olacak miktarda döşüyorum. Sizlere sıkmamak adına videoyu atlaya atlaya izlemek zorunda kalmayın diye olabildiğince hızlı merak ettiğiniz kesitleri yayınlamaya çalıştığım için anlatacaklarımı da bu dakikalar arasına sıkıştırmaya çalışınca bayağı bir laf kalabalığı gibi gözükebilir. Lütfen kusuruma bakmayın. Hemen ikinci bezeyi size şöyle önemli kesitlerini göstererek açıyorum. Bazen tek tek, bazen de hepsini birlikte sararak tüm yufkayı, yani 3 yufkayı aynı anda çok kısa bir süre içinde açıyorum. Altına bildiğiniz üzere kadayıfımızı bastırdık. Üstüne cevizi koyduk ve 3 tane yufkayı yerleştirdim. Baklavalık yufkayı. Bu son üçlü grup. Şimdi bunu da aynen bir önceki gibi baklavamın tepsimin ölçüsüne göre kesiyorum. Dediğim gibi ankastre fırın ölçüsü, ankastre fırın tepsilerinin ölçüsü de bu tarif için yeterli gelecektir. Eğer bu bana çok gelir derseniz de yarım ölçü olarak gene bir yumurta yapın ama. Borcam, dikdörtgen büyük borcama da serebilirsiniz. Aynı şekilde yapabilirsiniz yarım ölçü olarak. Şimdi sade yağımdan eriteceğim. Baklavanın üzerine yağlamak üzere. Gördüğünüz üzere 2-3 yemek kaşığı kadar koyuyorum. Şimdi burada yağın ölçüsünü vereceğim ama sonunda yağını süzeceğiz. Temiz bir yağ çıkacak dibinden. Evet. Eğer tereyağı koyarsam ben buna bir tereyağı ısıtıp da koyarsam o içindeki sütler yanacak, o kaymaklar böyle yağın rengini kırmızıya döndürecek. Bu sade yağ için bir Reels videosu çekmiştim. Instagram'dan beni takip edenler bilirler. Tereyağının %25'i fire veriyor yağ dönüşürken. Halbuki sade yağın %99'u süt yağı olduğu için asla fire vermiyor. Verdiğiniz para da boşa gitmiyor. Bu tarihi Yağcıoğlu'nun yağını linkini de açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan ürünleri inceleyip satın alabilirsiniz güvenle. Biraz sıvı yağ ile birlikte karıştırdığım ve ılık haldeki yağımı üzerine ilave ediyorum. Daha sonra da böyle parmak parmak şekilde uzun uzun keseceğim. Ankaralı bir baklavacıdan gördüğüm bir tarif bu. Ankaralılara kadayıfı sevdiremedik, biz de baklavanın altına döşedik diyordu. Bence çok ama çok şahane olmuş. İki lezzeti bir arada yediğim bütün tarifleri çok seviyorum. Bu da onlardan biri oldu. Dikkatli bir şekilde kesiyorum. Ağır bir bıçak kullandım ve böyle sürüyerek değil yukarıdan bastırarak kesiyorum. Çünkü altındaki kadayıfı bozmak istemiyorum. Tamamen kestikten sonra kaşıklama işlemini yapıyorum. Kaşıklama işlemini beni takip edenler bilirler. Kaşığın tersiyle bombe halini veriyorum baklava dilimlerine. Bu sayede görüntüde o sizin pastanelerde ya da tatlıcılarda gördüğünüz o şahane görüntüyü elde ediyoruz. Hem bu şekilde dik hem de yan olarak kaşıklama işlemini tamamladıktan sonra 175 derecede fan ve alt ızgara açık olacak şekilde. Yani alttaki ızgara ve fan o şekilde pişirdim. 175 derecede yaklaşık 40-45 dakika pişirdim. Mutlaka altını kontrol ederek alın.
Baktınız baklavanız pişti ama kadayıfınız kızarmadı. O zaman fırının sadece alt rezistansını açın. O şekilde altının kızarmasını sağlayın. Derseniz ki Tuğbacığım bende bir tek turbo fonksiyon var. Başka da bir fonksiyonu yok fırınımın. O zaman da fırından aldıktan sonra ocağın üzerine şöyle çevittire çevittire altının kızarmasını sağlayabilirsiniz. İşte bu kadar kolay. Şimdi tepsimin fazla yağını süzeceğim. Size de yağın ne kadar temiz çıktığını göstereceğim. Sade yağ normal yağa nazaran, yani tereyağına nazaran oldukça ısıya, yüksek ısılara dayanıklı bir yağdı. Çünkü içinde süt olmadığı için, içinde su neredeyse hiç olmadığı için, ayçiçek yağı gibi sıvı bir halde olduğu için, kokusuna gelince koyun, manda ve inekten üretilen yağlar satıyorlar. En kokusuz, en böyle saydam olan tabii ki inek, ama ben manda yağını, yani özel yağı daha çok beğendim. Baklavalarda da genelde onu kullanıyorum. Şimdi şekere ilave ettim. Suyu ve limonu, şerbeti ocağa alıyorum. Baklavam pişene kadar şerbet kaynadı. İkisi de sıcak buluşturacağız. Çatır çatır, şakır şakır buluşturacağız. Yağını süzdükten sonra fırında şöyle birazcık daha kızarttım. Daha sonra da sıcak şerbet, sıcak tatlı buluşturuyorum. Bu tatlı günlerce tazeliğini koruyacaktır. İsterseniz bayramdan 3 gün önce yapın. Tazeliğini koruyacaktır. Size şöyle ertesi günkü haliyle birlikte servis yapacağım. Şerbeti tamamen çeken, yani dibinde bir damla bile şerbet görmeyeceksiniz. Toplamda 4'e 3, yani 4 şeker 3 su gibi bir şerbet hazırladık. Tam denk geldi. Şimdi size şöyle çevirip arkasını göstereceğim, yani altını göstereceğim. Basma kadayıfımın o kadar güzel bir görüntü ki şu, hani yemeden doyuran bir görüntü. Altı basma kadayıf, ortası bol ceviz, üstünde de çıtır çıtır baklavasıyla birlikte ben bu badayıfa bayıldım. Çok mu çok güzel oldu. Üstelik bunu henüz daha yeni yeni göreceksiniz belki. Belki de YouTube'da ilk yapan benim. İsterseniz siz de ilk yapın ve şöyle misafirlerinize havanızı atın derim. Ben size şöyle çıtırtısını da duyurarak altını, üstünü, içini deşe deşe göstereceğim. Çok ama çok lezzetli. Hafif de bir tatlı bence. Çünkü böyle çok böyle şerbeti damlamıyor. Gördüğünüz gibi tam şerbeti denk geldi. İsterseniz içine fındık da kullanabilirsiniz. Ben cevizi çok yakıştırdığım için ceviz kullandım. Pekmezin nasıl güzel renk verdiğini görüyorsunuz. Çıtırtısını da duyalım. Ve çıtır çıtır alt tabanı kadayıfı ve kıtır kıtır ceviziyle, kat kat baklavasıyla badayıf tarifimizin sonuna geldik. Umarım sizler de bu nefis badayıf tarifini denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.